Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4 tane motiften oluşan bu çantamı birlikte yapacağız. Instagram'da paylaştığımdan beri çok fazla soruldu. Yapım aşamaları çok istendi. Bu yüzden ben de sizler için bunun tüm yapım aşamalarını paylaşacağım. Öncelikle arkadaşlar, bu çantamın yapımına geçmeden önce ufak hatırlatmamı yapmak istiyorum. Arkadaşlar, kanalımın desteklerinize ihtiyacı var. Biliyorsunuz ki bizler de kanalımızın beğenilmesi, yorum yapılması, abone kazanması bizim için çok önemli. Bu yüzden sizler beğeni yaptıkça, yorum yaptıkça kanalımız daha fazla kişilerin önüne çıkıyor ve daha fazla gösteriliyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Daha fazla model üretmeye, sizlere daha çok yardımcı olmaya teşvik ediyor. Bu yüzden lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Kanalıma beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Hepinize teşekkür ederim. Yapan yapmayan herkese teşekkür ederim. Hemen çantamın yapımına geçecek olursam. Şöyle kısaca anlatayım. Şimdi benim kanalımda videolar kısmında 12 motifli çanta var. O 12 motifli çantanın yapımında motiflerimin anlatımı var. Bu yüzden motiflerin yapılışını anlatmayacağım. Sadece çantaya birlikte dönüştüreceğiz sizlerle birlikte. Oradan açıp 12 motifli çantadan bu çantanın motiflerinin nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Daha sonra bizim şu an bu çanta için 4 tane motife ihtiyacımız var. Hemen yapımına geçecek olursam, ben birleştirmesine şöyle 3,5 milim silinmiş 3,5 milim tığ kullanıyorum. Önce 4 tane motif yaptıktan sonra motiflerimin nasıl birleştirildiğini yine sizlere göstereceğim. Motiflerimi bu şekilde karşılıklı gelen, hemen kontrol ediyorum, ön yüzünden birleştirme yapacağız. Ön yüzünden karşılıklı gelen noktalara battım. İpimi alttan bu şekilde alıyorum. Her zaman, artık kanalımı takip edenler bilir, motif birleştirmelerimi ben ya iğne ile ya da böyle ilmek kaydırmayla yapıyorum. Bakın, hemen şöyle ilmek kaydırmayla birleştirmemi yapıyorum. Hemen detaylı gösterecek olursam, bakın, sık iğnemin dışta kalan kısmı, içte kalan kısmı, içte kalan tekli kısmına battım. Buradan da yine dışarıda kalan değil, içeride kalan tekli lobuna battım. Alttan ipimi aldım. Üstten de ilmeğimi bu şekilde kaydırdım. Yine aynı şekilde bir tane daha aldım. Bu şekilde yaptım ve ilmeğimi kaydırdım. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Hemen birleştirmemin sonuna geldim. Onu da sizlere gösteriyorum. Bu şekilde bakın. Bu şekilde birleştirmemi sıra sonuna kadar bitirip el ütümle güzelce böyle açtıktan sonra ne yapıyorduk? İpimi kesiyorum. Bu şekilde tığımı çıkardım. İpimi çıkardığım ilmeğimden geçiriyorum. Ve bu şekilde burayı bitirmiş oluyorum. 4 tane motifi bu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın, buradan aldım. Tam eşit olacak şekilde bir zincir buraya, bir zincir buraya. İkinci zincirimden girdim yine. Hemen yine aynı işlemi burada da tekrarlayacağım. Artık burada bunu da gösterdikten sonra dördünü birden yapıp geleceğim sizlere göstermek adına. Bakın, bu şekilde karşılıklı alıyoruz. Yani sayılarımızda motif izlediğiniz zaman, sayılarda bir hata yapmadığınız sürece bu birleştirme kısmında hiçbir sorun yaşamazsınız. Benim sayılara biraz takıntım var. Eksik olduğu zaman motifim bitmiş olsa bile söküp tekrardan yapan biriyim. O yüzden sayılar önemli. Atlama yapmayın. Karşılıklı denk gelmesi için, motifimizin kendine güzel bir şekilde göstermesi için. Böyle birleştirmemi yaptım. Şimdi ben dördünü birden birleştiriyorum. Birleştirip hemen geliyorum.
Evet arkadaşlar, şimdi 4 tane motifimi bu şekilde ben birleştirdim. Burası bizim ön yüzümüz. Hemen ters yüzünü çeviriyorum motiflerimin. Bu şekilde son kalan birleştirmemi de yaparak çantama bu kare formu vereceğim şimdi. Bu son birleştirmemiz olacak. Şöyle 2 tane zincirimden birine geçirdim. Şu şekilde karşılıklı denk gelen noktaya da geçirdim. Hemen böyle devam ediyoruz. Son birleştirmemizi de yine aynı şekilde yapıyoruz. Bu şekilde. Bu çanta çok kullanışlı, günlük hayatta gerçekten çok kullanışlı bir çanta. Tak çık bir model. Rengi de, yani bu rengi ben her şeyle uyumlu buluyorum. Tabii sizler istediğiniz renk kullanabilirsiniz. Ben siyah ve 5 tonlarını, yani saman sarısına yakın bir renk tercih ettim. Sizler de farklı renk uyumlarıyla kombinleyebilirsiniz tabii ki. Sıramın sonuna kadar birleştirmemi yapıyorum. Daha sonra bu ipleri nasıl gizlediğimi de göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar, şimdi ben bu çantama istediğim formu vermiş oldum bu şekilde. Tabii bu şekilde pek bir şeye benzemiyor. Şimdi bu iplerimi nasıl güzel bir şekilde gizlediğimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben hep aynı yöntemle gizliyorum. Görünen ipleri hiç sevmem. Görüntü kirliliğini de hiç sevmem. O yüzden bu şekilde içeriden, yine siyah şerit gitmiştim ya, onun aralarından iğne yardımıyla böyle 3-4 defa farklı noktalara batarak bu şekilde yapıyorum. Emin olun, sökülme ihtimali neredeyse sıfırdır. Kağıt zaten kolay kolay sökülmez. Bakın bu şekilde hiç belirgin bir şey yok. Aynı şekilde bütün iplerimi de yapıyorum. Bir sonraki aşamada geliyorum hemen. Evet arkadaşlar, birleştirmemi, gizlemelerimi yaptım. Şimdi çantamın şöyle taban kısmının şu alt kısma ben sık iğne gittim. Buraya yapacağız şimdi. Toplamda 6 sıra sık iğne gideceğim. Hemen başlangıcını sizlere göstereyim. Siyah ip bulmakta inanın çok zorlanıyorum ve istediğim gibi bulamıyorum asla. Yani bir kalın çıkıyor, bir ince çıkıyor. Bu da beni çok 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 zorluyor. Gördüğünüz gibi bu ipim biraz ince. Hemen bakın, bir sonraki sık iğneye gittim. Bu şekilde. Sık iğne yapıyoruz. Önümüze her gelen noktaya sık iğnemizi yapıyoruz. Yani piyasada siyah ip neredeyse yok gibi bir şey. Bulduğum her yerden alıyorum ama her yerinde farklı olduğu için hiçbir ipin birbirine denk gelmiyor maalesef. Şimdi burayı sizlerle birlikte yapayım ki şu birleştirme noktalarına ne yaptığımı birlikte görelim diye. Yani her sık iğneye tepe noktasına bir tane sık iğne yapıyoruz. Siyahla bakın. Şimdi zincir noktama geldim. Buraya bir, iki tane sık iğne yaptım. Hemen geliyorum. Bakın bu noktadayım. Şimdi birleştirme noktasındayım. Burada iki tane lobum var. Buradan bir tane sık iğne de buraya yaptım. Hemen zincir noktama geldim. İki tane de bu zincir noktama sık iğnemi yapıyorum. İlk gelen tepe noktasına yine sık iğne yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde çantamın etrafını sık iğne ile dönüyorum.
Sadece şu köşe noktalarındaki birleştirmemizin olduğu zincir noktalarına 2 sağa 2 sola, bir tane de bu birleştirme noktasına yapıyoruz. Onun dışında düz bir şekilde sık iğne ile çevresini dönüp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sıramın sonuna geldim. İlk başlangıç noktamda bakın şuraya batmışım. Hemen ne yapıyorum ben? İlmek kaydırma falan yapmayacağım. Düz örmeye devam edeceğim. İlk yaptığım sık iğneye battım. Bu şekilde devam ediyorum. Toplamda 6 sıra olana kadar örmeye devam edeceğim. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Etrafını 6 kez dolanıyoruz çantamızın. Bu şekilde döne döne 6 sıra yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben toplamda 6 sıra sık iğne yaptım. Başlangıç noktama şu ipten dolayı anlıyorum zaten. Başlangıç noktama geldim. Hemen ilmeğimi bu şekilde kaydırdım. Zaten tabanla birleştireceğimiz için çok önemli değil buranın nasıl bitiş yaptığımız olması. Şöyle yine el ütüsüyle aynı hizaya getiriyorum. Bakın bu şekilde tabanımın 6 sıra sık iğnesini bitirmiş oldum. Yani şu kısmı yapmış oldum. Hemen şimdi çantamın ağız kısmına geçiyorum. Yine çantamın ağız kısmında da aynı şekilde sık iğne yapıyoruz. Hemen kaç sıra sık iğne yapmışım? 1, 2, 3, 4 sıra sık iğne yapıyoruz. Daha sonra araya bir model kuracağım. Çantamın sapını kolaylıkla geçirmek için. Öncelikle sık iğne ile başlayalım. Toplamda 4 sıra sık iğne yapacağız. Bunun yapım detaylarını göstermeyeceğim. Çünkü çantamın alt sırasında yaptığım sık iğnenin birebir aynısını yapacağım. Hemen yine istediğim herhangi bir noktadan bu şekilde giriyorum. Böyle. Bu sefer bir zincir çekip başladım. Sıra sonunda daha kolaylık olur diye düşünüyorum. Bu şekilde toplamda 4 sıra yine sık iğne yapıyoruz. Yine bu köşe noktalarında, birleştirme noktalarında yaptığımızın aynısını burada da yapıyoruz. Zincir kısmına 2 tane sık iğne, orta kısma şu noktaya bir tane sık iğne ve yine zincir kısmına 2 tane sık iğne yaparak her köşe noktaya aynı uygulamayı yapıyoruz. Her birleştirme noktamıza 2 2 batıp bir tane de ortaya batıyoruz. Toplamda 5 tane sık iğne yapıyoruz. Onun dışında çantamızın etrafını 4 sıra sık iğne yapıp geliyorum. Evet, şimdi çantamın ağız kısmına bu şekilde 4 sıra sık iğne gittim ben. Şimdi çantamızın sapını kolay geçirebilmek için şöyle bir model yapmıştım. Hemen sizlerle beraber o modeli yapıyoruz. Burada ne yapıyorum? 1 2 zincirle yukarı çıktım. İpimi üstüne attım. Bakın. 2 zincirle yukarı çıkmıştım. İpimi üstüne attıktan sonra hemen gerisindeki bir önceki sık iğneye battım. Hemen ipimi üstüne attım. Bakın bura başlangıç noktamızdı. Ondan sonraki gelen bir sık iğneyi atlıyoruz. İkinci sık iğneye bir tane ikili trabzan yapıyoruz. İpimi tekrar üstüne attım. Hemen bir öncekine döndüm. Bu şekilde tekrar modelimi oluşturdum. İpimi üstüne attım. Bir tane sık iğnemi atladım. İkinci sık iğneme bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi tekrar üstüne attım. Atladığım sık iğneye tekrar geri dönüyorum. Bu şekilde
sıramızın sonuna kadar yapıyoruz. Tekrar gösteriyorum. İpimi üstüne attım. Bir tane sık iğneye atladım. İkinci sık iğneye bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üstüne attım. Atladığım sık iğneme tekrar geri dönüyorum. Bir tane ikili trabzan da oraya yapıyorum. Modelimiz bakın bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyor. Sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Evet, sıramın sonuna geldim şimdi ben. Böyle. Sonuncuyu da sizlerle birlikte yapalım. İpimi üstüne attım. Bir tane sık iğne atlayıp ikinciye bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar ipimi üstüne attım. Atladığım sık iğneyi tekrar geri dönüp bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi burada birleştirmemizi nasıl yapıyoruz? Burada biz iki tane zincir çekip başlamıştık. İkinci zincirin tepe noktasına şöyle girip ilmek kaydırıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. İlmek kaydırma yaptığım noktada hemen önüme gelen sık iğneye şöyle açıdan çıkmış olabilirim. Tekrar size göstereceğim. İlmek iki zincirle başladığımız noktanın ikinci zincirine ilmek kaydırma yaptım. İlmek kaydırma yaptığım noktaya bir tane zincir çektim. Hemen önüme gelen ilk sık iğneye tekrar sık iğne yapıyoruz. Artık modelimiz yok. Tekrar 3 sıra sık iğne gideceğiz bu defa. Şöyle onu da şöyle açıklayacağım. Şimdi arkadaşlar altta 4 sıra sık iğne yapmıştık. Araya modelimizi koyduk. Şimdi git gel 3 sıra sık iğne yapıyoruz. Neden 3 sıra? Şöyle sıramızın sonuna da şöyle bir bitiş yaptığımız için ben bir tık belki farklı yapabilirim. Bitiş yaptığım için o da 4. sıram sayılacak. Yine aynı boyutta gözükecek. Modellememizin üstüne 3 sıra sık iğne gidip geliyoruz ve çantamızın son sırasını göstereceğim sizlere de. Evet hanımlar, şimdi ben modelimin üstüne 3 sıra daha bu şekilde sık iğnemi gittim. Dediğim gibi altta 4 sıra gitmiştik. Burada 3 gittik. Çünkü çantamızın ağız kısmına şöyle bir model yapacağız. Bununla dördüncüyü tamamlamış olacağız. Dördüncü sıramızı. Hemen ben sıramın sonuna geldim. Şurada sonuncuya da ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde bir tane zincir çektim. İpimi biraz gevşek tuttum. Bir şöyle ilmek kaydırma yaptığımı bir sayıyoruz. Bunu 2 sayıyoruz. İkinci sık iğneme battım. Terse gidiyorum. İpimi birazcık gevşek aldım. 1 2. İkinciye tersten gidiyorum. İkisini birden çıkarıyorum. Sıramın sonu bu şekilde. İpimi birazcık çekiyorum. İkinciye tersten batıyorum. Normalde bu tarafa gidiyordum. Şimdi bu tarafa gidiyorum. Fark ettiyseniz. Yine ipimi biraz gevşek alıp ikinci sık iğneme batıyorum. Bu şekilde. Çantamın ağız kısmı da bu modelden oluşuyor. Hemen sıramın sonuna kadar bu şekilde çantamın ağız kısmına böyle pıtırcıklar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Daha sonra tabanımızın da yapımını anlatıp birleştirme işlemine geçeceğiz. Evet, şimdi çantamın ağız kısmına yaptığım modelim bitti. İpimi çıkardım. Arkadan iğneyle dikerek böyle ipimi saklayacağım. Şimdi çantamızın gövde kısmı tamamen bitti arkadaşlar. Şunu da şimdi taban kısmına geliyorum. Tabanda ne yapıyoruz? Yine sık iğne taban yapacağız. Şöyle bir tane zincirle ipimizi sabitliyoruz. Toplamda 27 tane zincir çekeceğiz. Bizim motifimizin etrafı 26 tane ilmekten oluşuyor. 27 zincir çekmemizin sebebi 27. zinciri dönüş için kullanacağız. 27 zincir çekip geliyorum.
Şimdi 27 tane zincirimi çektim. 27. zincire değil 26. zincire bir tane sık iğne yapıyorum. Tabanımız tamamen sık iğnelerden oluşuyor. Zincirimizin düz yüzüne değil tek kalan tekli loblarına batıyoruz. Bu şekilde. Sıramın sonuna kadar sık iğne yapıp geliyorum. Sıramın sonuna geldim. Sıramın sonundaki sık iğneme de battım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Her sıra sonunda bunu yapıyorum. Bir zincir çekip tekrar geri dönüyorum. Bakın. Hemen ilk sık iğneme, siyah olduğu için karışık görünebilir. Bütün sık iğneleri tek tek tekrar sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde çantamın tabanını sadece sık iğneden yapıyorum. Tek püf noktamız neydi? Her dönüşte bir zincir çekiyoruz. Çünkü sıra sonumuzun eksilme ya da arttırma yapmadan ilerlemek için bir zincir çekmeyi unutmayın sakın. Yoksa eksilmeler başlar ve düzgün bir taban elde edemeyiz. Çantamızın tabanı tamamen sık iğneden oluşuyor. Ben şimdi çantamın tabanını örüp size doğru bir şekilde sayı vermek istiyorum. Çantamın tabanını örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben çantamın şöyle uzaklaştırayım bir tık. Çantamın tabanını ördüm. Ne yapmıştık? 27 zincirle başlayıp 26 tane sık iğne ile devam etmiştik. Toplamda 31 sıra ben sık iğne ördüm. Neden 31 sıra sık iğne ördüm? Şurada zincir kısmına 2 battığımız için o fazlalıkların da ön kısma ekledim. Bu kenarlarda tabanımız zaten 26 olduğu için tam köşe noktamızda 26 tane ilmekle karşılıklı işaretliyoruz. Yine aynı şekilde bu köşe noktamız, köşe dediğim şöyle kenara denk gelecek şekilde, bakın şöyle olacak çantamız. Buralar köşemiz oluyor. 26 olacak. Geri kalan eşit bir şekilde bunları ilmeklerle birlikte, ilmek belirleyicilerle birlikte işaretleyicimizi koyuyoruz. Herhangi bir köşeden başlayacağım. Şöyle size de göstereyim. Şöyle işaretleyicimin olduğu yer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen 7. Ya da şöyle yapayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'uncudan gireceğim. Çünkü şurada benim birleştirme, yani ipimi kestiğim nokta var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'uncudan girdim. Yani eşit olmak zorunda arkadaşlar. Karşılıklı denk gelen ilmeklerden geçtim. Şimdi ipimi arkadan öne aldım bu şekilde. Tabanımı ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Hemen ne yapıyorum? Önüme gelen ilk sık iğneye girdim. Karşıdan da ikisine birden ilmeğimi kaydırdım. Bakın girdim, arkadan ipimi öne getirdim. Önden de sadece ilmeğimi bu şekilde kaydırdım. Taban birleştirmemiz bu şekilde olacak. Tabanı birleştirdikten sonra en son çantamı içeriden güzel bir şekilde ütülüyorum. Şöyle köşe noktasına kadar yapayım. Sizler de görün, köşe noktasında herhangi bir şey yok. Yine önümüze gelen ilmeklerden kaydırma yaparak ilerleyeceğiz. Ama siz de görün istiyorum bu noktayı. Bu şekilde ilmeğimi kaydırarak tabanımı çantama birleştiriyorum. Bakın birleştirmem böyle gözükecek.
Şimdi işaretleyicimin olduğu noktaya geldim. İşaretleyicimi çıkardım. Sonuncuya da battım. Kaydırdım. Şimdi döndük artık. Yine önüme gelene battım. Hemen buradan ilk ilmeğe battım ve çıkardım. Yine aynı şekilde battım. Karşıma ilk gelen sık iğneye batıyorum. Hemen buradan battım. Karşıdan da aldım ve ilmeğimi kaydırdım. Çantamın etrafını bu şekilde ilmek kaydırma yaparak tamamlayıp geliyorum. Evet, çantamın tabanını birleştirirken şunu hemen alayım. Bir yandan da size çanta sapının nasıl yapıldığını göstereceğim. Şöyle dikme payı bırakacak şekilde şu kadar bir ip bıraktıktan sonra hemen bir zincirle ipimi sabitliyorum. Bunu saymıyorum. Bu bizim sabitlememiz. Hemen 1, 2. Bu başlangıçta çok sıkı zincir çekmeyin, zorlanırsınız. 2 tane zincir çektim. Hemen ne yapıyorum? Şu bana bakan loba, bakın bu şekilde girdim. Hemen ilk zincirime gittim. Onun da tekli lobuna, bakın üstte kalan tekli lobuna girdim. İpimi bundan çıkardım. Bundan da çıkardım. İkisinden de çıkardım. Bakın tığımda 2 tane kaldı. İpimi üstüne attım. Bu ikisinden de çıkardım. Başlangıcımız böyle. Şimdi döndüm. Bakın. Döndükten sonra şuna battım. Bakın şurada da bir tane var. Buna da battım. İpimi ikisinden birden çıkardım. Tığımda yine 2 tane kaldı. İpimi üstüne attım. İkisinden de çıkardım. Bundan sonrası artık kolay. Oluştu çünkü modelimiz. Hemen çevirdim. Bakın burada 2 tane çıkıntım oluştu. Bu 2 tane çıkıntıma birden girdim. İpimi üstüne attım. Çıkardım. 2 tane var tığımda. Devam ediyorum. Artık çantamın sapının modeli bu şekilde. Bakın hep 2 tane çıkıntı oluyor. Ona batıyorum ve ipimi çıkarıyorum. Tekrar 2 tane çıkıntı oluştu. Bu şekilde çantamın sapını istediğim boyuta gelene kadar yapmaya devam edeceğim. Bakın ipimi üstüne attım, çıkardım. Tığımda 2 tane var. Yine üstüne attım, çıkardım. Devam ediyoruz. Sadece modelin başlangıcı karışık. Devamı zaten tekrar eden bir model. Sürekli bu 2 çıkıntıya batarak ilerliyoruz. Bu şekilde çanta sapım istediğim boyuta gelene kadar yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben çantamın şöyle tamamen bitirdim. Şunu şöyle kenara alıyorum. Güzelce ütüledim. Bittikten sonra iç kısımdan buharla ütüledim arkadaşlar. Daha sonra biliyorsunuz çanta sapımızı yapmıştık. Çanta sapını istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Şöyle hesaplayabilirsiniz. 4'e katlayıp. Ben size hemen çantamın sapının ölçüsünü de tam olarak vermek istiyorum. Şöyle. Tam 150 santim arkadaşlar. Çantamın sapının boyutu. Hemen ben burada ipimi şu şekilde kestim bakın. Daha sonra kestikten sonra şu şekilde
ilmeğimden daha doğrusu ipimi çıkardım. Bu şekilde. Çıkardıktan sonra iğnemi ipliğime geçiriyorum. Bu şekilde. Şimdi çantamın sapını çantama hemen sabitleyeceğim. Çantamın ön yüzü bana bakacak şekilde. Böyle istediğim yerde, istediğim kenarda olacak şekilde, bakın şunu. Ben mesela tam şuradan yapmışım. Bunu göz kararı, kendi zevkinize göre yapabilirsiniz. Bunu da hemen sayacağım. Şöyle dönüşte tam şöyle yapıyoruz. Dönüşte bir tane köşede kalıyor. 1, 2, 3, 4, 5. Ben 5.'den girdim. Hemen karşısına denk gelen yine sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın karşısında da 5.'den geçtim bu şekilde. Yine aynı şekilde burayı da 5 tane olacak şekilde 1, 2, 3, 4, 5 girdim. 1, 2, 3, 4, 5. 5. aradan girdim. Yani bu tamamen size kalmış. Göz zevkinize, işte aralık ne kadar olsun isterseniz o şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi çantamızın sapını burada istediğimiz boyut olmuş mu diye kontrol edin. Şöyle ben şöyle, evet, tam benim istediğim boyutta oldu. Yani ben 150 santim ördüm. Sizler isterseniz daha küçük, daha büyük yapabilirsiniz. Şimdi burada önce çantamın sapının düzgün olmasına dikkat ediyorum. Düzgün bir şekilde dikebilmek için şöyle yapacağım. Bakın. Evet, iğnem burada. Hemen bunu da böyle kıvrılıyor ya. Bunu düzeltelim ki daha sonra diktikten sonra, çünkü düzelmeyecek arkadaşlar. Ne yapıyorum burada? Bunu iki ucunu şöyle denk getiriyorum. Burada gizli bir dikiş, yani tamamlayıcı bir dikiş yapmak çok önemli. Bakın karşıdan çıktım. Şöyle ipimi biraz düzeltiyorum. Karşıdan çıktım. Buraya aynı şekli vermek için güzel bir dikiş yapmamız gerekiyor. Bakın ilk birleştirmem şöyle, daha sonra şöyle yapacağım. Şu karşıyı da sıkıştırmak istiyorum. Buradan da karşıya geçiyorum. Bu şekilde çantamızın birbirine sapının dikişini tamamlıyoruz. Yani burası dikiş olduğu belli olmasın diye biraz uğraşacağız. Şimdi ben bu ipimle bir de kaç defa gittim. Daha sonra böyle birkaç tanenin daha içinden geçtikten sonra bunu koparıp diğer iple de birkaç tane yine formunu bozmadan geçiş yapacağım ki sağlamlığını arttırabileyim çantamı. Hemen şöyle kestim bunu. Bakın. Yani birleştirme yeriniz böyle dikerseniz hiçbir şekilde belli olmayacaktır. Şimdi iğnemi diğer uca da takacağım. Şöyle kesip biraz kısalttım. Hemen buradan da bunu yapmamızın sebebi çift taraftan sağlamlaştırmak iki ucu.
böyle birkaç yerden giderek kopmaması için güzel bir dikiş yapıyoruz. Bunu dikkatli ve güzel bir şekilde yaparsanız bağlantı yeri olduğu anlaşılmayacaktır. Hemen tekrar geri döneceğim ben. Çantamızın uzun ömürlü olmasını istiyorsak bu detaylar biraz önemli. Hemen bunu da kesiyorum. Bakın, emin olun hiç fark edilmeyecektir bile. Astar videosu da yine videolarım kısmında astarlama videolarım var. Yine aynı yöntemle astarınızı dikebilirsiniz. Ben siyah astar tercih ettim. Bakın, siyah astarda modelimiz kendini daha güzel belli edecektir. Tabii ki astarsız da kullanabilirsiniz ama tavsiyem astarla kullanmanız olacaktır. Çantamız bu şekilde bitti arkadaşlar. Şimdiden yapacakların ellerine kollarına sağlık. Güzel günlerde kullanmanız dileğimle. Bir çantamın daha sonuna geldim. Küçük hatırlatmamı da hemen yapayım arkadaşlar. Abone olmak ücretsizdir. Abone olursanız, beğeni ve yorum yaparsanız sayfamı daha çok kişiye görünmesini sağlarsınız. Bu desteğe ihtiyacım var. Yapanlardan da yapmayanlardan da Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum hepinize. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Şu anda üzerinde çalıştığım çok güzel bir çanta var. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.